Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vue.js'te Select Box komponenti yapacağız. Daha öncesinde yaptığımız daha doğrusu input komponentleri artık kullanma vaktimiz geldi. Ben daha öncesinde 3 tane klasör oluşturdum. Birincisi data klasörüm. Icons var. Stil dosyalarım var. Bunları video içerisinde oluşturmuyorum çok vakit kaybetmeyelim diye ve videoyu kısa tutmaya çalışalım diye aslında. Hemen şimdi bir SRC altında bir components klasörü oluşturalım. İçerisine select box komponentimizi yazacağız. Bir de input yazalım. Şöyle indexini buraya koyduk. Template'imizi oluşturalım. Şöyle bir div açtım. Divimizin klası select box container olacak. Bir div daha açtım. Klasımız input container. Buraya oluşturacağımız input komponentini yazacağız. Şimdilik şöyle kalsın. Aşağı doğru sayfamızı yavaştan oluşturalım. Burada bir spanımız olacak. Klası open icon olacak. Burada da open iconu çağıracağız. Bit ve height verelim. Bunlara tekrardan çalışınca kontrol ederiz. 14 piksel. Şöyle bir tazeleyelim. Spanımızı da yaptık. Bir div daha açıyoruz buraya. Divimizin klası select menu olacak. Bir if koyacağız buraya. Show menu diye. Burası aslında select box'ın açıldığı yer olacak. ULL altında. L'nin klası item. UL'nin de items olacak. İşte burada dönmemiz gereken data klasörümüzü döneceğiz burada. Itemler şeklinde. For item index diyeceğiz. Şöyle in data key de index'ten alacak. Şimdilik şöyle oluşturdum. Burada bir input oluşturalım. Input'un altına hemen label'larımızı koyalım. Label. Bunları yavaştan dolduracağız. Onun dışında şu anlık sadece eksik kalan input komponentimiz oldu. Hemen onu da oluşturalım. Index.view deyip hemen bir template istiyoruz. Klası input container. Bir class bind ediyoruz. Class size diye. Normal bir input komponenti oluşturuyormuşuz gibi. Hemen şuraya bir input yazıyoruz abi. Buraya gelecek prop'ları alıyoruz. Type text olacak. Klası her zamanki gibi input. Class list koyuyoruz. Bunları Computed'da hazırlayacağız.
Placeholder'ımızı koyuyoruz. Disabled değeri gelirse her zamanki gibi disabled dedik. Value alıyoruz. Burada model value olarak kullanacağız. Select item'ı. Evet, input durumunda $emit input value diyeceğiz. Red focus'ta fokus anını yakalayacağız. Burada input'a fokus olduğu zaman select box'ı açacağız. Buradan diyelim. Yani read only bağlayalım. Read only olsun. Bir de stil olarak dışarıdan bir bit değeri veririz buna. Bu bizim işimizi görür şimdilik. Şöyle yapalım. Buna da bir ikon gelecek. Hemen class'ımızı yazalım şöyle. İkon diye. Altına bir span koyduk. Ön click anında. React'e gitti kafam. Evet, click anında $emit diyoruz. Buradan da dışarıya clear input atsın. Şöyle bir temizlediğimizde hemen şuraya clear ikonumuzu koyalım. Buna da with height aynı vereceğim. Height yazdık. 14 piksel. Şimdi gelelim şu clear import'u. Clear ikonu bir import edelim hemen. Icons altında clear ikonu, evet. Şimdi buraya bir hemen name girelim. Input diyelim. Components'a clear ikonu koyalım. Arkadaşlar normalde dinamik komponent oluştururum. Şu anda çok da öyle uzun sürsün istemiyorum. Normalde base icon deyip oluşturup bütün ikonları oradan çekebiliriz. Onları bir önceki videolarda yaptım. Biraz değişiklik olsun diye bir de sade olarak koydum aslında. Normal komponent olarak. Bilginiz olsun. Gelecek props'ları yazalım. Placeholder. Tamam. String. Ona default vermedik. Kalsın şimdilik. İşimizi görecek şeyleri yazalım. Disabled olsun. Disabled dışarıdan bir boolean değer alacak. True ya da false. Default'u bunu false verebiliriz. Bunu size alacağız. String olacak. Default small verebiliriz. Şöyle aldım bunu hemen. Read only'yi koydum. Bu da bölüm alacak. Şimdilik false.
dışarıdan bir bit değeri vereceğiz dedik. String olacak. Default'u da 200 piksel olacak. Bir de select title olacak. Tipi array diyoruz. Şimdi burada props'larımızda yazdığımıza göre şu boşluğu silelim. Hemen datamızı yazalım. Return model value en altına methods yazalım. Input value element olacak. Oluşturduk. Remit diyoruz. Input value model value eşittir element target'ın value'suna. Bir de clear için oluşturalım. Açık clear'ı biz zaten dışarıda kullanacağız. Buna gerek yok şimdilik. Computed'larımızı oluşturalım. Class listlerimize const eşittir istiyorum. Return deyip şöyle bir disable alsın. Disable diyorum. Const nokta disabled. Bu abimiz kızdı bir şey ama. Alsın. Şimdi de class size için de oluşturalım. Return diyoruz. Burada backtick kullanıyorum. Backtick, evet. Input türe. Ben şuradan bm.size deyip bm.size aldık. Evet, input komponentimiz hazır. Bir de tabii ki de stil klasörünü import edelim. Göstermedi. Şimdi şöyle bakalım. Biz input'tayız. Bir yukarı çıkacağız. Okey. Stilimiz içerisinden input.sas diyeceğiz. Şimdi select box içerisine gidelim ve burada input'umuzu çağıralım artık. Şöyle bir de hemen importumuzu yapalım. Input from input içerisinde index, hemen bir name oluşturalım. Select box diyelim. Components'ımıza da input'a ekleyelim. Evet. Burada open icon da var. Onu da hemen ekleyelim. Import open icon from şöyle icons altından gelecek bize.
komponentimizi de aldık. Süper. Şimdi tabii buraya hemen stil dosyamızı da import edelim diyeceğim ama bir bakalım orada stil dosyamızı kabul etmiş mi? Gelelim. Şimdi burada bir input oluşturduk. Evet, buna göndereceklerimizi yazalım. Evet, fokus anını yakalayalım. Show menümüz olsun. Show menüyü bu true'ya çeksin. Evet, fokus anında. Size gönderelim. Large olsun. Bit gönderelim. Bu da 400 piksel olsun. Selected item göndereceğiz. Selected item'ı. Let's clear input diyeceğiz. Burada da bize selected item'ı H1'e çevirsin. Read on ne olacak? Placeholder'ı da normal seçiniz olsun. Böyle isim seçiniz. Evet. Şimdi bakalım ne yaptık. Bunu kaydedelim. Sayfaya gelelim. Input'umuz çok güzel gözükmüyor. Input'u import ettik. Şimdi AppView'dan Select Box'ımızı bir çalıştıralım artık. Bir çağıralım bakalım ne geliyor buraya. Şimdi burada Select Box'tan normalde dışarıdan data göndermeyi, yani props olarak göndermeyi tercih ediyorum ben. O yüzden import datayı da alalım buradan. From. Şöyle yapsak da ulaşırmışız. Data.reson dedik. Burada hemen bir data oluşturacağım. Data return. Aha, yanlış yazdık. Şuradan kaynaklıymış. Dataya dedik. Şöyle. Hemen import ediyoruz Select Box komponentimizi de. Select Box dedik. From Components altından index'i seçtik. Select Box dedik. Bakalım gelmiş mi? Evet, dediğimiz gibi input sas'ta bir problem yaşadık. Hemen şöyle bakalım. Şuradan bir çizgi alalım. Bir çizgiyi de kabul edelim. Şöyle alsak. Şimdi. Evet, şimdi kabul etmiş. Okey. Evet. Burada gördüğünüz gibi şu an bozukluklar var. Buraları doldurduktan sonra düzelecek orası. Şimdi burada gördüğümüz input'tan devam ettik. Bir de bir altta type checkbox'ımıza bakalım. Checkbox hazırlayalım şurada. Evet. View show menü. Class'ımız select menü. Boolean items. Before data demişiz. Buraya da props'a göndereceğiz. Select box içinde şimdilik bu dursun. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bir props alalım. Props olarak ne gelecek bize? Sadece data gelecek. Onun type'ı array required diyelim. Mutlaka gelsin o bize. Okey. Şimdi input'umuza girelim. Value olarak burada item'ın içerisindeki first name'leri seçiyoruz. Bir model selected item olacak. Buradan
Checkbox'tan her seçtiğiniz selected item'ı atsın. Type checkbox olacak. ID'si de item ID olacak. Class'ı checkbox dedik. Label'larımız için de for diyoruz. Item ID olacak. Şuraya hemen item chest'teki first name'i koyduk. Şöyle bir bakalım neyimiz eksik. Şu anda her şeyimiz tam. Komponentlerimizi çağırdık. Props'larımızı bir de metot oluşturalım ve datamızı oluşturalım. Data return. Show name ekleyelim. Show name false. İlk durum state'i false olsun. Bir de selected item oluşturalım. Bu da boş bir array olacak. Evet. Böyle çok güzel bir şekilde stil klasörümüzü de import edelim. Bakalım bunu da tutturabilecek miyiz? Bir de open ikonumuza tıkladığında show menüyü açıp kapatmasını istiyoruz. Show menü yazdık. Bakalım işe yarayacak mı? Şu anda X butonunu da görmek istemiyoruz. Çünkü elimizde bir şeyimiz yok. Yani seçtiğimiz bir datamız yok. Clear icon'a gidelim hemen. Clear icon'da da if diyelim. Length'i sıfırdan büyükse gözükse. Irregular white space. Okay. Model value. Evet. Şimdi gitti. Çok güzel. Şimdi seçelim. Seçtik. Clear ikonumuz geldi. Basıyorum. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sildim. Evet. Burada bir yerde bir problemimiz var. Mesela normal drop-down'lardan beklediğimiz birkaç takım güzellikler oluyor aslında. Sayfanın boş tarafına tıkladığımızda şey olsun, kapansın istiyoruz. Sen normal ikona tıklayınca kapatıp açabiliyoruz. Bunun için bir mounted yazalım. Select box içerisinde. Şöyle gelelim hemen. Data altında bir mounted oluşturalım. Document. Aslında bunu direkt şey de yapabiliriz ya. Metotla oluşturabilirdik de. Listener click event'ini deneyeceğiz. This.close'u çalıştırsın. Hemen şurada bir metot oluşturalım. Close diye. Böyle bir event alsın. Şöyle virgül koyalım. Bu da if this nokta event'in contains event'in target'ı diyoruz. This nokta show menü false yapsın. Bakalım bu bizim için çalışacak mı? Açtık. Boşluğa tıkladık. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bastık, seçtik. Gayet güzel. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Belki 1,5 hafta olmuştur video çekemiyorum. Kendi işimin yoğunluğundan dolayı. İmkanım oldukça böyle bu tarz böyle paketlere gerek olmayan komponentlerden birkaç video çıkarmak istiyorum. Selectbox komponenti yani kimilerine görüyorum GitHub üzerinde olsun. Yani milyonlarca haftalık aylık indirmeleri olan
Selectbox komponentler var. Kendimiz yazabiliyorsak bence bir pakete ihtiyacımızın olmaması çok güzel bir durum. Bunu biz avantaja çevirelim. Biz kendimiz yapmaya çalışalım. Eksiklerimiz olabilir. Bunları da yorumlarda belirtirseniz veyahut da bir sonraki videoda herhangi bir komponent yazmamı isterseniz yazabiliriz beraber. Canlı yayın da açabiliriz. Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diyorum.